Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Ben Kudret, basket bilimindesiniz. Bu videoda 2020 NBA draftlarına katılacağını açıklayan Ömer Yurtseven hakkında konuşacağız. Çok kısa bir şekilde geçmiş oyunları, kariyeri ve hayatından bahsedip gerçekten gelmiş geçmiş en iyi Türk NBA oyuncusu olabilir mi? Bunun hakkında konuşacağız dostlar. Introdan sonra buradayız. Evet, Yurtseven İstanbul doğumlu bir oyuncu. 2014'te 16 yaş Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performans nedeniyle en iyi 5'e seçildi. Ayrıca Jordan Brand Classic International Game'de oynamaya davet edildi. Jordan Brand Classic'i lise All-Star maçı gibi düşünebilirsiniz. Çok kısa bir Euroleague kariyeri oldu ama gerçekten çok kısa. Yaklaşık 1 dakika kadar. Türkiye'de düzenlenen 18 yaş altı bir turnuvada 91 sayı 28 rebound ile oynadı ve double yaptı. 2016 yılında ise kolej basketbol oynamaya karar verdi ve Fenerbahçe'den ayrıldı. 16 Nisan 2018'de Kuzey Carolina Üniversitesi ile oynayacağını açıkladı fakat Amerika'ya gittiğinde bir sürprizle karşılaştı. Daha önceden Fenerbahçe'de profesyonel olarak oynadığı için ve oradan çıktığı için NCAA yani Kolej Basketbol Birliği Ömer Yurtseven'e tamı tamına sezon başında 9 maç ceza ve onun seçtiği bir hayır kurumuna $1000 bağış yapma cezasında bulundu. 2017 yılında NBA draftlarına katılacağını açıkladı fakat NBA draftlarında seçilemedi. Babası tekrardan Ömer'in North Carolina Üniversitesi'nde oynayacağını söyledi. Üniversitenin ikinci yılında maç başına sayı ortalamasını 5.9'dan 13.5'e yükseltti. 2018 yılında bir kez daha draft edilmeyi denedi ve yine seçilemedi. Ömer o yıl artık Georgetown Üniversitesi'nde oynayacağını açıkladı. 2019-2020 sezonundan itibaren oynamaya başladı. İlk maçında 20 sayı attı ve maçı 81-68 kazandılar. Maç başında 15.5 sayı ve 9.8 rebound ortalamalarını tutturdu ancak ayak bileğinden sakatlanarak 7 maç kaçırdı. En son olarak bu yıl 2020 NBA draftlarına katılacağını açıkladı ve artık Georgetown Üniversitesi'nde oynamak istemediğini de açıkladı. Evet, Ömer'in kariyeri bu şekilde ve bence gerçekten saygı duyulası bir kariyer. Ben ilk okuduğumda gerçekten nasıl bir oyuncuymuş diye kendi kendime sordum. Çünkü 2017'de, 2018'de drafta katılıyor ve seçilemiyor ve sonra sakatlanıyor. Düşünsenize dostlar, bir odadasınız, karşı odada hayaliniz duruyor, çocukluğunuzdan beri olan hayal ve oraya gitmek için son adımı atıyorsunuz ve son adımda odanın kapısı suratınıza sert bir şekilde çarpılıyor. Bu gerçekten çok moral bozucu bu durum yani. Önüne çıkan bütün zorluklara rağmen yılmadan devam etmesi bence gerçekten saygı duyulası bir hareket. Evet dostlar, şimdi Ömer Yurtseven'i daha detaylı inceleyelim. İlk başta iyi olduğu ve avantajlı olduğu konulara bakacağız. Daha sonra kötü olduğu ve geliştirilmesi gereken yönlerine bakacağız dostlar. Şimdi ayrıntılara geçelim. Ömer pivot pozisyonunda oynuyor. Boyu 7 feet yani 2 metre 13 santim, kilosu da 260 pound yani ortalama 120 kilo civarı yapıyor. Bu sezon 15.5 sayı, 10 rebound, 1 asist ve %53 saha içi isabetle oynamış. Bence gerçekten güzel bir oran. Fiziksel olarak gerçekten sağlam bir oyuncu ve kuvvet avantajı var. Özellikle şunu fark ettim Ömer'de. Boyalı alanda bir şekilde kendine pozisyon bulmayı başarıyor. Vuruyor, kırıyor, itiyor ama o kuvvetini ve uzunluğunu kullanarak bir şekilde o boyalı alan içerisinde bulunuyor. Zaten 10 rebound ortalamasına sahip olması bu dediğimin kanıtı niteliğinde dostlar. İnanılmaz derecede hızlı bir oyuncu değil ama el ve göz koordinasyonu gerçekten güzel ve esnekliği ve mobilitesi de yerinde. Bazı pivotlar gibi odun gibi durduğu yerde durmuyor ya da çok kalıp gibi hareket etmiyor. Her iki elinde gerçekten efektif bir şekilde kullanabiliyor ve bunlarla sayı üretebiliyor. Özellikle post oynadığında durdurulması gerçekten zor bir oyuncu haline geliyor. Ayrıca işin güzel kısmı şut formu gerçekten çok temiz. Topu alışı, ayaklarının pozisyonu, topu kaldırış hızı, elin hassasiyeti vesaire gerçekten insan birazcık aklından acaba yıllar sonra Hido gibi bir oyuncu olabilir mi diyor, geçirmiyor değil. Orta mesafeden sayı bulmak için yeterli repertuara sahip. Pivot olmasına rağmen kendi oyuncusunun yaptığı perdeleri iyi kullanabiliyor ve iyi bir yüzdeyle şut atabiliyor. Burası gerçekten Ömer için çok önemli. Top eline gelince başkasına verme ihtiyacı hissetmiyor, heyecanlanmıyor, topu yere vurabiliyor. Bu gerçekten önemli bir özellik çünkü NBA'deki oyuncularımıza bakarsanız özellikle Furkan'da topu yere vurmada bir tık korku görebilirsiniz. Tabii ki bunun takım içerisinde rolü de önemli fakat gerçekten topu yere vurabiliyor Ömer. Evet, Ömer'in hücum özellikleri bu şekildeydi. Bence NBA için gerçekten yeterli bir oyuncu. Tabii ki
NBA'ye gittikten sonra gelişecek ve skor üretme özelliklerini daha da geliştirecektir. Dediğim gibi hem içeriden skor üretebiliyor hem dışarıdan üretebiliyor. Şutu var, pası var, topu yere vurabiliyor ve bunlar gerçekten NBA için önemli özellikler. Her şeye geçtim. Zaten o kadar boy ile üçlüğünün gerçekten iyi olması Ömer'i başlı başına bir tehdit haline getiriyor. Savunmadaki iyi özelliklerine bakacak olursak nerede, ne zaman ve nasıl durması gerektiğini gerçekten iyi biliyor ve faul problemi yaşamıyor. Bilirsiniz çok iyi savunmacılar vardır fakat faul sınırındadır. Bu hem hücumda hem savunmada onun performansını neredeyse yarı yarıya düşürür. Bu açıdan Ömer NBA'de en azından şu an için sıkıntı çekeceğe benzemiyor ama tabii ki ilerleyen yıllarda ne olur onları göreceğiz. NBA seviyesindeki oyuncuların karşısında savunmada fiziksel olarak gerçekten durabilecek bir oyuncu ama tabii ki Ersan gibi çemberin direkt önünde gelen oyuncuya karşı durabilir mi orasını bilmiyorum. Orasını zamanla biz de hep beraber göreceğiz zaten. Evet, şimdi gelelim kötü olduğu konulara. Savunma konusunda bazen yardımlı savunmalarda ne zaman ne yapması gerektiğini karıştırabiliyor ya da arada kalabiliyor gitsem mi gitmesem mi diye. Bazen anında reaksiyon gösteremeyebiliyor. Bu NBA gibi bir ligde aslında çok büyük bir dezavantaj ama bunu muhtemelen NBA koçlarıyla çalışarak geliştirebileceğini düşünüyorum. Ve savunma çeşitliliği konusunda da bir tık sıkıntısı var. NBA gibi hücum çeşitliliğinin çok üst seviyede olduğu bir ligde savunma çeşitliliğiniz bir tık azsa belki ilk başlarda sıkıntı çekebilirsiniz ama muhtemelen NBA koçlarıyla çalışıp bu sorunun üstesinden gelebilirler diye düşünüyorum. Ömer bu yıl NBA draftına katılacağını açıkladığında insanlar Ömer'in 1. round sonuncu sıradan seçileceğini tahmin ediyordu ama draft günü yaklaştıkça Ömer'in sırası da düşmeye başladı. Şu anda ortalama olarak 2. round ve ortalama bir sıralamada seçileceği tahmin ediliyor. Bence seçilecek ama tabii ki sizin cevabınızı da merak ediyorum. Yorumlara yazın. Sizce Ömer Yurtseven bu yıl NBA draftına seçilebilir mi? Ve en iyi Türk NBA oyuncusu olarak kendi ismini rekorlar kitabına yazdırabilir mi dostlar? Bunu yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Çok ve akıllı çalışmaya devam edin.